Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda tempura hazırlayacağız. Buzdolabında kalan bir patlıcan, bir kabak ve bir havuçla tempura yapmaya karar verdim. Videosunu çekerek de sizlerle paylaşmak istedim. Herkese keyifli seyirler dilerim. Kızarttığımız sebzelerin yanında servis edeceğimiz sosun oda sıcaklığında olması gerekiyor. O yüzden koyu kıvamlı yoğurt, toz kırmızı biber, karabiber, pul biber, mayonez ve hardal kullanacağız. Hardal sevmiyorsanız sosun içerisine hardal koymayabilirsiniz. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra oda sıcaklığında olması için kenara alıyoruz. Bir tane büyük kabak, bir tane büyük patlıcan ve bir tane de büyük havuç kullanacağım. Sebzelerimi yıkadım ve dilimliyorum. Burada önemli olan cips gibi ince ince dilimlemek. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar çıtır sebzeler elde ediyorsunuz. Burada ben kabak, patlıcan ve havuç kullandım ama biber, patates, bamya gibi birçok sebzeyi hazırlayacağımız sosla kızartabilirsiniz. Tempura yaparken tüm malzemenin soğuk olması gerekiyor. Sebzeler zaten buzdolabındaydı. Dilimledim, tekrar buzdolabına kaldırdım. Tarifi hazırlamadan 4-5 saat önce de unumu ve buğday nişastamı da buzdolabına kaldırdım. Yumurtam ve sodam zaten buzdolabındaydı. Burada bir püf noktası da buzdolabı bir kasenin içerisine oturttuğumuz kase içerisinde sosu hazırlamak gerekiyor. Ben son anda buzun olmadığını fark ettim. Mutlaka öncesinden buzunuzu hazırlayın. Buğday nişastası, un, tuz, bir tane büyük boy yumurtayı kaseye aldıktan sonra da bir şişe yine soğuk olan sodayı kasenin içerisine boşaltarak karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hamur elde etmemiz gerekmiyor. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kızartma işlemine başlayabiliriz. Orta sıcaklıkta yağın içerisinde sebzelerimizi önce sosumuza batırıp sonra kızartacağız. Sebzeyi sosa batırıp çıkarttığımızda ince bir tabaka halinde sosun sebzenin üzerinde durması gerekiyor. Yağın içerisinde bırakarak iki yüzünü de sebzenin kızartacağız. Kızarttığımız sebzeleri de havlu kağıt sermiş olduğumuz bir tabağın içerisine alacağız. Tüm sebzeye bu işlemi uygulayıp kızarttıktan sonra da önceden hazırlamış olduğumuz sosa batırarak afiyetle yiyebiliriz. Umuyorum keyifle yapıp afiyetle yersiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videonun altına bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.